Beylikdüzü'nden herkese günaydın arkadaşlar. Yine bir uzun sürüşle karşınızdayım. Sağ olsun Tubi beni metrobüse bırakmadı. Araçla getirdi buraya. Dışarısı bayağı bir soğuk. Kalın giyindim. Normalde hedefim tempolu bir şekilde Eceabat'a ulaşmaktı. Fakat hava sıcaklığı bayağı bir düşük olduğundan dolayı öncelikli hedefim molasız bir şekilde bu sürüşü tamamlamak. Aynı zamanda molasız şekilde gidebilmek ve işte tecrübe kazanmak, işte kalori takibi olsun, vücut nasıl tepki veriyor gibi. Şimdi araçtan ineceğim, bisikletimi hazırlayacağım ve ondan sonra durmamak üzere Eceabat'a doğru yola çıkacağım. Tubi, bir şeyler söylemek ister misin sen de? Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olasın. Yani hava sıcaklığı dediğim gibi çok düşük olduğu için, yani 1 derece falan hissedilen. O yüzden çok fazla böyle kamerayla ilgilenemeyeceğim. Göğsüme takacağım ve oradan sizlere sürüş esnasında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi bisikletimi hazırlayıp yavaş yavaş yola koyulacağım. Hazır mısın? Normalde bu kırmızı giymeyi düşünmüyordum ama dışarısı bayağı bir soğuk. Hazırım gibi. Bisikleti çıkarın şimdi. Yoksa hepsini Ya üstüne mi? bence hepsi... Yo, şey mi mesela? En üstte mi olsun bu? Biraz önünü açman gerekiyor ya arada hava. Bunu giy. Koruyor burası zaten. Şurası açık olsun. Böyle ısırıyor soğuk ya. Her yer. Kaç kat var üzerinde bilmiyorum şu an. Benim saydığım 4, 5, Aa. 6 kırmızıyı da giymişsin. her şeyi içine. giydim. Evde ne kadar ekipman varsa giydim. Ekmeklerin nerede? Ekmekler burada. Şurada. Buradan alıp yiyeceğim. Süper. Evet, son hazırlıklarımı yapıyorum. Ayakkabı koruyucularımı şu anda giyiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş yola koyulacağım. İstedilen hava sıcaklığı 1 derece. Umarım sürüş esnasında vücudumun iyi bir şekilde ısınır ve giyimim çok fazla kalmaz. Çünkü dengeli olması çok önemli. Yine bir 8-9 saat sürecek bir sürüş beni bekliyor. Başlayalı 20 dakika oldu. Şu anda 36 ortalama var. Devam ediyorum. Eceabat'a kadar bakalım bu ortalamayı ne kadar koruyabileceğim. Şu anda hava 3 derece. İstedilen daha da düşük. Bayağı bir kalın giyindim üşümemek için. O yüzden elimden geldiği kadar tempolu bir şekilde gitmeye çalışacağım. Daha şimdiden burnum bayağı bir akmaya başladı. Bu zaten normal bir şey. Artık onu saldım. Kemerburgaz bitti. Şu anda hava sıcaklığı 5 derece. Saat 8-10 geçiyor. Hava aydınlanmaya başladı. Burada bir yol çalışması var. Showing love, search them up, they ain't showing up. I can never cope with tugs, can't low key, they never wanna know what's up. Just rolling funds, O's and snubs, couldn't care less about hoping love. Evet, Tekirdağ'a doğru dönüyoruz. Yollardaki trafik biraz daha azalacak. Tekirdağ'a doğru dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz.
51 dakika oldu. 29 kilometreyi geride bıraktım. Devam ediyorum. Bir yokuşta bayağı bir terledim. Sanırım giyimim biraz kalın kaçtı. Sürüş boyunca bayağı bir terleyeceğiz, anlaşıldı. Neyse, devam. Güneş yavaş yavaş doğmaya başladı. Silivri'ye ulaştım. 30 kilometreyi geride bıraktım. Son iki yokuşta bayağı bir terledim. Sanırım giyimim biraz kalın kaçtı. Ama yapacak bir şey yok. Şartlar şu anda bu. Durup giyimimi değiştiremem tabii ki. Öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden devam. Emniyet şeritleri berbat. Eskiden bu kadar kötü değildi. Bayağı bir bozulmuş yollar. Şimdi bir sandviç yeme zamanı. 31. kilometre. Birinci sandviçimi yiyeceğim şimdi. Sonra bir tane hurma yiyeceğim. Biraz su içeceğim. Devam. Silivri'nin çıkışındaki yokuşu da tamamladım. Tekirdağ'a doğru devam ediyorum. 1 saat 21 dakika oldu. 5 kilometreyi geride bıraktım. Marmara Ereğlisi'ne doğru devam ediyorum. Yollar düzeldi. Artık aerobara biraz daha yatabilirim. Şu zamana kadar hiç aerobara yatamadım çünkü yol çok bozuk olduğundan dolayı güvenliği elden bırakmak istemedim. Şimdi yollar biraz daha düzeldi. 1,5 saattir 222 ortalamayla gidiyorum. NP 255 Watt. Devam. Nabız ortalamam 142. Biraz tempolu gitmeye çalışıyorum. Bugün patlamak serbest. Ama durmak yok. Hava buz gibi. Marmara Ereğlisi'ne 15 kilometre kaldı. Gümüşyaka'ya geldim. 50 kilometre oldu. 1,5 saattir yollardayım. 438 metre topladım. Devam ediyorum. Gümüşyaka da bitti. Şimdi ikinci sandviçimi yiyeceğim. 1400-1500 civarı kalori yaktım. Ondan sonra tekrar bir hurma. Yine su içeceğim ve devam. Sultanköy 57 kilometre. 1 saat 41 dakika. NP 255 Watt. Normal wattım 224. Devam. 34 ortalama var. 142 nabız ortalaması. 1 saat 50 dakika. Marmara Ereğlisi'ne ulaştım. 63 kilometreyi geride bıraktım. Devam ediyorum. 2 saat 14 dakika. 76 kilometre. 2000 kalori yaktım. 583 metre topladım. Sırtımdaki 2 litrelik suyun 300 mililitresi bitti. 2 tane sandviç yedim. 1 tane hurma. Devam ediyorum. Yeni çiftlik bitti. Tekirdağ çok fazla bir şey kalmadı. Rüzgar devamlı yandan esiyor. Tekirdağ kadar muhtemelen de hep böyle olacak. Tekirdağ'dan sonra rüzgar arkama geçebilir. Oh! Burnumu silmekten bir hal oldum. 2 saat 26 dakika Yenice'ye geldim. 83 kilometreyi geride bıraktım. Az önce bir sandviç yerken bir tane hurmamı yere düşürdüm. Onun dışında her şey yolunda. Devam ediyorum. Tekirdağ'a yaklaşıyorum. Onun dış yolundan Kumbağa doğru devam edeceğim. Sonra Uçmakdere. Orada bayağı bir enerjiye ihtiyacım olacak. Tekirdağ bu arada 10 kilometre kaldı. O yüzden bu 10 kilometre boyunca küçük küçük bir şeyler yiyeceğim. Depoları dolduracağım. Ondan sonra Tekirdağ dış yolu Uçmakdere'de bu depoları boşaltacağız. Tekirdağ 4. 2500 kalori yakmışım. 2 saat 49 dakikada Tekirdağ'a geldim. Tekirdağ'ın dış yolundaki yokuşlara çıkacağım şimdi. Ondan sonra uzun bir iniş ve
Kumbağ'a dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Tekirdağ dış yolundaki yokuşlar bitti. Şu anda Kumbağ'a doğru devam ediyorum. GoPro'nun bataryası bitmişti. Onu değiştirdim. Biraz yavaşlamak zorunda kaldım. Ama değiştirdim. Şimdi devam ediyorum. 3 saat olmuş. 102 kilometre geride bırakmışım. 2727 kalori yaktım. 900 metre toplamışım. NP 250 watt. Normal wattım 224. 143 nabız ortalama var. Bir top kekimi yerken yarısını yere düşürdüm. Bu bisiklet üzerine beslenmek kalın eldivenlerle biraz zor oluyor. Umarım yiyeceklerim yeter. Çünkü durmak istemiyorum. Uçmak dereye doğru devam. Ya rüzgar Tekirdağ'a kadar yandan esti. Bundan sonra arkaya dönecek gibi, işte 3,5 saat oldu. 247 NP var. İyi gidiyor. Uçmak dereden sonra rahatlar. güç durumuna göre biraz daha arttıracağım veya azaltacağım tempoyu gibi. Eyvallah. Kumbağa'daki yollar yapılmış. Buraları normalde çok kötüydü. Uçmak derenin kırıcı yokuşları başlar. Burada canlar yanacak. 3 saat 42 dakikayı geride bıraktım. Uçmak dere tırmanışı başladı. 121 kilometre oldu. 3235 kalori yaktım. 1125 metre toplamışım. Hava sıcaklığı şu anda 7 derece. Normalize power 246 watt. Normal wattım 219. Biraz eldivenleri çıkarttım. Çünkü şu anda kalın, yani giyimim burada şu andaki hava sıcaklığına göre kalın. O yüzden fazladan terliyorum. En azından ellerden içeri biraz hava girsin istiyorum. Her zaman dediğim gibi bu mevsimde giyim ayarlamak zor oluyor. Biraz hava alayım dedim, ellerim dondu. İki sene önce buradan karanlıkta geçmiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz sağ tarafa kartı bırakıyorum. Oradan o videoya da ulaşabilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. Ellerim bayağı üşüdü. Dışarısı bayağı soğuk. Şurada bir tane yokuş var. Onu da çıktıktan sonra eldivenleri giyeceğim. Eldivenleri çıkartmaya gelmiyor. Sırtımda taşıdığım 2 litrelik suyum bitti. 4 saatte 2 litre su tükettim. Hava sıcaklığı şu anda 5,5 derece. Uçmak derede biraz daha hava soğudu. Devam ediyorum. 3530 kalori yaktım. Oh. Bakalım watt değerlerimiz 246 NP var. Normal watt değerim 219. Devam ediyorum. Bayağı terliyorum, o yüzden çok su içiyorum. Tabii ki biraz kalın giyindim ama normal. Sabah oldukça soğuk vardı. O yüzden kalın giyinmek zorundaydım. Daha sonra hava sıcaklığı biraz arttı. Uçmak derede tekrardan düştü. Ne yazık ki böyle sürüşler, böyle mevsimlerde fedakarlık gerektiriyor. Geri kalan kilometrelerimi 1,5 litre suyla geçmeye çalışacağım. Biraz zor olacak. Ya ana hedefim molasız şekilde devam edebilmek ve sürüşü bitirmek. O yüzden bunun etrafında planımı yenileyebilirim. Harika. Muhteşem. You held your stars above.
Yağmur başladı. Şu uçmak dereden geçseydim bari ya. 4 saat 19 dakika. 132 kilometre geride bıraktım. Devam ediyorum. Oğluşum. Şu anda yağmur başladı. Ama hava durumunda böyle bir şey göstermiyordu. Umarım çok fazla şiddetini arttırmaz. Çünkü üzerimde hiçbir yağmurluk falan herhangi bir koruyucu bir şey yok. Oh. Şu anda rüzgar canımı okuyor. Hava acayip soğudu. Yokuşları kuru çıktım ama inerken ıslak. Bu da tabii ki zaman kaybı demek. Daha hızlı inebilirdim. Neyse. Doğa ne sunuyorsa onu kabul edeceğiz ve uyum sağlayacağız. Yapacak bir şey yok. Biraz daha temkinli davranıyorum. Şarköy'e 30 kilometrem var. Şu anda 1,5 litrelik suyum kaldı. Gelibolu ana yola inene kadar en azından bir 500 mililitre suyumun kalması gerekiyor. Çünkü orada bütün gücümü kullanmayı düşünüyorum. Şu anda biraz daha gücümü kontrol ederek gidiyorum. Ama şimdi buradaki yokuşlar bittikten sonra biraz daha tempomu arttıracağım. 4 saat 41 dakika 242 Np watt ortalamasıyla buraya kadar geldim. Tabii ki mola yok. Devam ediyorum. Her şey yoluna gidiyor. 3900 kalori geride bıraktık. Burada hava kuru, yağış durdu. Bu güzel haber. Mürefte'ye geldim. 5 saat 11 dakikada Mürefte'ye geldim. 160 kilometreyi geride bıraktım. Devam ediyorum. 4286 kalori yakmışım bu zamana kadar. 1791 metre topladım. Daha geriye 1000 metre toplamam gerekiyor. Watt ortalamalarım 240 Watt NP, 207 Watt normal Watt ortalamam var. Devam ediyorum. 5,5 saatte Şarköy'e ulaştım. 172 kilometreyi geride bıraktım. Geriye kalan 100 kilometrede 1 litre suyumu idareyle kullanmam gerekiyor. Şarköy'ün çıkışta şimdi sert bir yokuş var. Ondan sonra Gelibolu ana yoluna bağlanacağım. 5,5 saat. Şarköy'ün çıkışındaki sert yokuşu çıkacağım şimdi. Bundan sonra da yokuşlar var ama burası sert. Ve burada çok fazla köpek var. Umarım bir sorun yaşamam. Yavaş yavaş çıkacağım. Ah. Şarköy'ün çıkışındaki sert yokuşu da tamamladım. Şimdi biraz aşağı iniş var. Nefes alacağım ve dinleneceğim. 6 saat oldu arkadaşlar. 240 Np hala devam ediyor. Tempolu sürmeye çalışıyorum. Yollar biraz daha güzelleşirse son gücümü de kullanmak istiyorum. Bayağı bir terliyorum. Umarım gram falan girmez. Burnumu silmekten bir hal oldum gerçekten. Devamlı burnum akıyor. Şu ana yola inince her şey ortaya çıkacak. Yollar çok temiz değil. O yüzden aerobara yatamıyorum. Atlaya zıplaya devam ediyorum. Tabii ki arkadan gelen araçları da kontrol ediyorum. Ona göre temiz yerlerden geçmeye çalışıyorum. 181 kilometreyi geride bıraktım. Şimdi hayatın tadını çıkarma vakti. Gelibolu, Eceabat, Çanakkale, buralar kutsal topraklar.
Gelibolu 40. All the OGs I watched, so we had to take charge and grow up. Back then they were never showing love. Search them up, they ain't showing up. Bu yollardan gece geçmiştim ters yönde, Marmara Denizi tam tur. Eğer o videoyu da izlemediyseniz sağ tarafa kart bırakıyorum. Oradan o videoya da ulaşabilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. Rappers and violent nihilists. From young we protected our pride like a lioness. With our naive piousness, dropped a few outdoor, a few in, and formed the family with the finalists. And it's hard to say where it started, but it's easy to point out it started somewhere. And I know it's unclear why life's been unfair. I'm here still striving, trying till I've gone clear from here, and I won't stop till I'm top tier. Kavağa ulaştım. Çanakkale'ye kadar 75 kilometre yolum kaldı. 500 mililitre suyum var sadece. Devam ediyorum. 6,5 saattir yoldayım. 5218 kalori yaktım. 2200 metre topladım. 6,5 saattir NP 236 watt. Normal watt değerim 202. 31.2 ortalamayla devam ediyorum. 139 nabız ortalamam var. Umarım suyum yeter. Oh. Devam. Suyum 350 mililitre kaldı. Bu kadar suyla bu kadar kilometreyi tamamlamam gerekiyor. Zor olacak. Aslında şu anda bütün suyu içmek istiyorum ama idare ediyorum. Çok fazla terlediğimden dolayı bayağı su tükettim. O yüzden tahminimden çok daha fazla su içtim. Dolayısıyla yanıma aldığım su yetersiz kaldı. Tekrardan yağış başladı. Şu anda atıştırıyor. Umarım şiddetli yağışa dönmez. Çok fazla kilometrem kalmadı ama yağmura yakalanmak da istemem açıkçası. Gelibolu'ya geldim. Şimdi Eceabat'a doğru devam ediyorum. Geriye sadece bir yudum suyum kaldı. Zor geçecek. Eceabat'a 45 kilometrem kaldı. Eceabat'a kadar durmadan devam edebilecek miyim? Çok merak ediyorum. 242 kilometre Burhanlı. 7,5 saat oldu. Bir yudum suyum kaldı. Hala bekletiyorum onu. Ah. Ah. Son 1,5 saat zor geçiyor. Çünkü artık vücudum tükenmeye başladı. Ve watt üretmeye de çalışıyorum aynı zamanda. Eceabat'a 20 kilometre kaldı. Son yudum suyumu da içtim. Devam ediyorum. Artık su bitti. Eceabat göründü. Tükenmeye pedal çeviriyorum. Akbaş şehitliği. Tüm atalarımıza selam. Eceabat'a geldim arkadaşlar. Oh. Sonlara doğru her pedal beni tüketti. Çok kötüydü. Ah. Ah. Eceabat'a ulaştım arkadaşlar. Molasız bir şekilde sürüşümü bitirdim. Önceliğim buydu. Ve çok mutluyum bunu yapabildiğim için. Hava soğuktu gerçekten. Rüzgar bayağı bir dövdü. Elimden geldiği kadar değerlerimi iyi tutmaya çalıştım. Son 1,5 saat çok zor geçti. Suyum bitti. Karnım çok acıktı. Artık kalori açığı gittikçe büyüdü. Dolayısıyla sürüş tabii ki zor hale geldi. Neyse, kazasız belasız bir şekilde sürüşümüzü bitirdik. Bir başka challenge videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.